Arkadaşlar bugün dünyanın ilk ve tek kadın scalper'ıyla beraberiz. Güzel bir keyifli sohbet edeceğiz. Özlem bu işi tam zamanlı olarak yapıyor ve bugün itibariyle daha doğrusu geçen aylarda kendi araba modelini de yükseltti. Aynı zamanda da bu işi yaparak meslek olarak yaparak da aylık kendi ihtiyaçlarını çıkarabiliyor. Şimdi Özlem'e bazı sorularımız olacak. Öncelikle bir kendisinden bir dinleyelim. Bu süreç nasıl yaşanmış, nelere dikkat etti, nerelerde sıkıntı yaşadı bunları bir öğrenelim. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Özlem merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın, seni çok iyi görüyorum. Ee, İyiyim, Özlem eyvallah. öncelikle gönülden tebrik ederim. Yani bir defa şöyle, ben hep şuna inanıyorum. Kadınların biraz daha bu işlerde daha yatkın olduğunu aslında biliyoruz. Ama bir türlü erkek baskısından da kurtulamıyoruz. Yani bu işin %99 hep erkekler içinde. Fakat kadınlar aslında daha başarılı olduklarını sen de ispatlamış oldun. Dünyanın bilinen ilk ve tek kadın scalper'ısın. Gönülden tebrik ederim. Bu arada bu Teşekkür yani bizim ederim. öğrencimiz olduğun için de ayrıca bir gurur verici. Yayına katıldığın Teşekkür. için de ayrıca teşekkür ederim. Özlem, bu süreç nasıl başladı? Bize biraz anlatır mısın? Ben sizin eğitimlerinizle tanıştım. Daha önce bu işle ilgili hiç tecrübem yok. Kasım ayında başladım. Önce 10 dolarla başladım. 10 dolarımı 3x yaptım ve kısa zamanda 3x yaptım. Bu eksi kapattığım dönemler vardı, işte ne bileyim 2 dolar 3 dolar kapattığımda ben oturup ağladığımı hatırlıyorum. Hatta eşim beni telkin etti, 2-3 dolarla ne olacak falan, ama şeyi kabullenemiyor insan. Yenilgiyi Eksi kabullenemiyor. kapatmayı tabii kabullenemiyor. Yani bu işin doğasında var aslında. Çok Ama doğru. şimdi mesela sermaye yükseldikçe o eksiler gözüme hiç gelmiyor. Ben direkt kapatıyorum, bakıyorum yoluna. Zaten çıkartıyorum onu bir sonraki işlemlerde. İşte ilk lig olduğunda da aynısı oldu. Ha, şimdi artık lig olmuyorum ama o zaman da işte ya bunu bırakmalıyım, ben yapamıyorum. Hani ister istemez insani duygu oluyor ama bu sabırla devam edilince bir şekilde yoluna giriyor. Kazanç da artıyor sermayeyi arttırdıkça. O şekilde devam ediyorum hocam. Harikasın. Peki hem sen buradan aylık düzenli gelirlerini sağlıyorsun hem de paranı ayırarak kendi araba modelini yükseltebildin. Yani bu Evet, çok evet, güzel bir şey. Özel evet. özel değilse bizimle de paylaşır mısın? Araba neydi, ne oldu? 2012 model Hyundai i20 vardı. 2000, yani 4 yaş büyüttük. 2016 Auris aldık Toyota. Aslında sıfır araç da alabiliyorduk ama maalesef bulunmadığı için Piyasa bu şekilde şartlarından değerlendirdik. dolayı Evet, hayırlı uğurlu aynen. olsun. Yani Teşekkür güle güle ederim. kazasız belasız kullanmanı Teşekkür ederim. dilerim. Burada da karı realize etmek istedin galiba. Tabii tabii. Daha çok motivasyon sağlamak için. Aslında kendinize bir şey aldığınızda daha çok sarılıyorsunuz. Aa, ben bu parayı buradan kazandım. Bu işe daha çok ve sarılıyorsunuz ve ona göre de devam ediyor. Yani o özgüven artıyor, öyle söyleyeyim. Hani dünyada araç fiyatlarıyla Türkiye'deki aynı değil. Burada biz bir model yükseltmek için neredeyse yurt dışındaki sıfır araç, yeni bir araç parası ödüyoruz. O yüzden bizim araç yükseltmemiz bizim için büyük bir şey. Aslında aynı rakama yurt dışında sıfır araç alınabilir. Bunu da söyledikten sonra Özlem, bazı sorular var. O sorulara geçmeden önce senin bir cross kasa maceran var. Şimdi ben Evet hocam. cross kasa eğitimini aslında çektim ama ben çekmeden önce sen bir cross kasa Evet. macerasına girmişsin galiba kazayla. Hı hı. Şimdi istersen onu bir dinleyelim, ondan sonra devam edeyim. Tabii hocam. OGN coin'de hiç unutmuyorum o coin'i. Zirve yapmıştı artık. Hani dedim ki bu oradan da dönüş sinyali aldım aslında. Hani grafikler, hacim vesaire, onları takip ederek tabii. Oradan short girdim. Daha sonra
Bir anda iğne attı. Cross kasa girmişim. Farkında değilim. Eksi 2.000 dolarları falan gördüm ama elim ayağım birbirine dolaştı. Hani bunu kapatsam ben nasıl toparlarım, ne kadar sürede toparlarım olayına döndü. Hani tamamen bilinçsiz, nereden ekleme yapacağımı bilmiyorum falan. Oradan bir şekilde ekleme yaptım. O kasa benim yönüme döndü. Ama tamamen şans eseriydi. Artı 80 dolarla kapattım ben O onu. çok iyi. Yaşadığım, yaşadığım o korkunun şeyi yok yani. İzole ev kasa olsa en azından derim ki sermayem hani iğne attı, sermayemi lik eder. Onu da zaten birkaç işlemde toparlarım ben. Belki bir gün sürer. Çok Belki doğru aynı gün mantık. de çıkartabilirim. Çünkü eksik kapattığım işlemler de oluyor. Olmadı değil. Ama genelde günümü artık kapatıyorum. Ben aylık ne kadar kazanmışım, eksi de kapatsam ne kadar kazanmışım ona bakıyorum. Ya zaten Bir zaten önemli olan şu. İnsanlar böyle şey zannediyorlar. Kripto para işini böyle 100 dolarla girerim. Ben bir 10 bin dolar yapabilirim. Hayır, yapamazsınız. Yani bu böyle bir dünya değil. Biz burada kumar oynamıyoruz. Biz ticaret yapıyoruz. Ticaret neyle yapılır? Sermaye ile yapılır. Yani sizin cebinizde bir 50 lira varken bakkala gittiğinizde bakkalı satın alamazsınız. Bakkaldan 50 liralık ne alırsınız? Ekmek alırsınız. İşte 50 liranın üzerine de biraz şeker alıp, çikolata alıp çıkabilirsiniz. Ama siz 50 lirayla gidip de tüm bakkalı satın almaya kalktığınızda bu olmuyor. Burada da aynı. Cebinizde 100-200 dolar ya da 1000 doları hemen 10 bin dolar yapmak boğa sezonunda mümkün, ama bilinçsiz olarak boğa sezonunda da onu yapanlar birkaç ay sonra zaten daha fazlasını kaybediyorlar. O yüzden biz daha temkinli olarak işlemlere giriyoruz. Günlük hedeflerimiz var, aylık hedeflerimiz var ve bu işi de realize edip çıkıyoruz. Şimdi sana soruları sormadan önce biliyorsun geçen gün 5 tane güzel haber aynı anda geldi grubumuza. Scalper grubuna. Öncelikle Yunus bir motosiklet aldı. Bu Hayırlı olsun. onu evet gördün. Şimdi fotoğrafını da koyarız. Bu arada Yusuf bir depremzede. Evet, yani özel bir bilgi değil, grupta paylaştığı için açıklayabiliyorum ben de. Ve işin kötüsü de şirketi Ankara'da ve bütün mal varlığı da Adana'da ya da bir deprem bölgesindeyken orada kaybetti. Ve şimdi daha 45 gün oldu. Artık hiç kimseye ihtiyacı olmadan, yani aylık 4.000 dolar kazanabilir hale geldi ve karı da realize etti. Güzel bir motosiklet o da aldı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ondan sonra ikinci güzel haberimiz, zaten eğitimde de sen de bahsettin. Bizim bir kuralımız var. Öncelikle 10 dolar sermayeyi 3x karla kapatacağız. Buradaki amaç karı katlayarak ilerlemek değil, kendimizle yüzleşmek. Ve Levent bunu çok güzel bir kasa defteriyle, böyle bir iki tane ufak sıyrıkla harika bir şekilde yaptı. Sonra yine Hakan arkadaşımız o biraz daha 10 dolar 650 dolar gibi yüksek bir rakama katlamış, ama şimdi bizim ikinci aşamamıza geçti. Özür dilerim, Eren 650 dolara ulaştı ve ikinci aşamaya geçti. Sonra Hakan'ın bir güzel bir kasa defteri geldi yine aynı gün. O da yine 3x'e devam etti. Sonra bizim Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Ali'yi tanımayan bizim şeyde yok. Ali harika bir, hem çok güzel bir insan. Çok seviyorum. Özelden de çok konuşuruz onunla. Şimdi tatilde bir Cyber'da telefonla işleme girmiş. O da 2 tane ördek, 2 tane kaz, 2 tane de hindi almış. Yani o da çiftliğini büyütmeye çalışıyor. Şimdi bunlar çok güzel şeyler. Hep sorular geliyor Özlem. Yani bu iş tam zamanlı yapılabilir mi? Ya gerçekten kazanılıyor mu gibi soruluyor. Sermayenizi ve psikolojinizi yönetmeyi başardıktan sonra olmaması imkansız. Ben hep bunu söylüyorum. Ve bunun da zaten adım adım eğitimde ben eksik bir konu bıraktığımı da düşünmüyorum. Çünkü her şeyi anlattım. Ondan sonrasında da
artık kişinin kendi elindedir diye düşünüyorum. Sana da mutlaka sorular geliyordur arkadaşlarından. Neler Geliyor, evet. soruyorlar? Yani nasıl yapıyorsunuz tarzında, hani ne kadar sermayeyle? Yani şimdi kişiye göre değişiyor, psikolojisine, beklentisine, her şeyine göre değişiyor. Şimdi benim orada şu kadar sermayeyle devam ediyorum. Hani ben rahat ilerliyorum. Sen orada korkup satarsın, zarara girersin. Hani bilemiyorum, şimdi karşımdaki kişiyi de tanımadığım için yorum yapamıyorum. Hani kendimce bir şeyler söylüyorum ama tamamen psikolojiyle alakalı. Hani birazcık da tecrübe edindikçe zaten o şey artıyor. Kazanç da artıyor Bol beraberinde. pratik şart değil mi? O pratik şart. Yani Peki, şöyle söyleyeyim hocam. E, Kazanç ziyade yüzdeler önemli. Öyle söyleyeyim. Ben %5 de kapatıyorum. Yeri geliyor çok iyi bir şey veriyor. %30, %40 kapattığım coinler de var. Ama %5 de okeyim, yani alıyorum. Çekiliyorum kenara. Cebimde dursun. Niye ben zararını vereyim? ve Hani bu o kasada da mantıkta görüyorsun değil mi sen? Yani o %5'i kesintilerden sonra kasada görüyorsun. Kasa defterini kullanıyor musun? kullanıyorum hocam. Zaten o olmazsa şey olmaz ki. Düzen olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani kasa defterini kullanılmadığı zaman bizim de ayarımız kaçıyor. O Tabii, yüzden onun da aynen. kullanılması lazım. Özlem, gruptaki arkadaşlarından sorular geldi. Müsaadenle Tabii. onları bir sormak istiyorum. Merak ediliyor bunlar. İlk soru, araba kilometrede kaç lira yapıyor? Yok, değil, bu değil. Ama hocam o kadarını hesaplayamam şu anda. Onu hemen hesaplayamıyorsun. Birinci Benzin soru fiyatlarını şeymiş. bilmiyorum. Kuralları neydi diyor. Benim kurallarım neydi? Aslında sizin bahsettiğiniz şeyler. Yani günlüğe bakıyorum, hani o an M1'den sinyal geldi. Direkt hani şey yapmıyorum, atlamıyorum. Bir bakıyorum hacim ne durumda? Neredeyim? Hani ona göre yapıyorum. Böyle hemen atlayayım. Bazen sana fake atıyor. Birden yukarı zıplıyor ya da aşağı gidiyor. Onları takip ediyorum. Ben daha çok 1, 5, 15 dakikalıklarda işlem alıyorum. Onların kapanışlarına veya şeyine göre. O şekilde ilerliyorum. Funding'e çok dikkat ediyorum. Funding diyelim ki eksi değer yükseliyor. Çok çabuk yükseliyor. -2 olmuş. Ben orada short zorlamıyorum. Ben orada bir temiz long'unu alıyorum onun ve oradan çıkıyorum. Zaten bir sürü fırsat var. O coin günlerce çıkıyor, şişiyor, şişiyor. Daha sonra testere moduna bağlıyor. Funding de aynı şekilde. Testere moduna bir aşağı bir yukarı saati düşüyor, şeyi düşüyor. Ben hiç short zorlamıyorum. Mesela funding kapanışlarında short da veriyor o coinler ama ben yine girmiyorum ona. Ne olur ne olmaz, zaten bir sürü fırsat geliyor. Başka coinlerden alıyorum ondan alacağımı zaten. Ama O yüzden takibi de zorla bırakmıyorsun değil mi? bırakmıyorum. Yok, onun short'unu sakinleşiyor coin. Bakıyorum hacim düşmüş, indikatörler artık aşağı dön, biraz takip ediyorum. Ondan sonra onun da bir temiz short'unu alıyorum. Çıkıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Hani funding, Harika. hani zor anlamı yok. Peki funding rate botunu kullanıyor musun? Kullanıyorum. Çok O, sık bakıyorum, hatta öyle söyleyeyim. çok elimiz ayağımız o bizim. Yani Aynen oradaki öyle. hafif artışlar varsa, Evet, M1 ile FR benim evet. en çok. Oradaki bir hacim artışı, funding artışı varsa zaten bu bir shortsa var. Yani Evet, shortçuları kaçırmak için bunun ne olduğunu zaten biliyorsun. aynen. İkinci bir soru var. Zarar ettiği günlerde nasıl bir psikoloji içindeydi? Zararı çıkarmak için tekrar işlem açıyor mu? Şöyle söyleyeyim, zarar ettiğim günler çok nadirdir. Onda da artık yani ilk başlarda tabii ki de şey oluyor. Aa, nasıl zarar ederim falan, hani intikam şey oluyor ama daha sonra artık komedi şeyine dönüyor. Teflon tava, komedi demeyeyim, daha doğru terim olur. Teflon tava kıvamına geliyorsunuz. Hiç umurumda olmuyor. Kapatıyorum. Bir sonraki işlemden zaten onu alıyorum. İntikam trade yapmıyorum ben. Hani genelde o gün artıyla kapatıyorum ya, öyle söyleyeyim. Hani Öyle de çok olması nadir. öyle de olması lazım zaten. Üçüncü bir soru var. Günlük belli bir hedefi var mıydı yoksa hedefi aylık olarak mı belirliyorsun diye bir soru var. Şöyle hocam, başlarda günlüktü ama günlükte değişken oluyor. Bazen atıyorum 20 dolar kazanırken bazen oluyor 200 dolar. Sen ertesi gün hani dün fazla almışsın ama onu görmüyorsun. Hala aynı şeyi almaya çalışıyorsun. O psikolojik olarak görüyor. Ben aylık hedef olarak yapmaya başladım daha sonra.
Zaten onu da gerçekleştiriyorsun. Geriye kalan da ya diyorum ki işte çıkarmışım ben bunu. Şimdi bu da mesai olsun. Hani daha böyle eğlenceli, keyif alarak yapmak lazım aslında öyle söyleyeyim. Ama gerçekçi hedefler, sermayeme, psikolojime göre gerçekçi hedefler koyuyorum. Yani 100 dolarsa 10 bin dolar hayal etmiyorum ne kadar olacağını. Hani az çok tahmin ediyorsunuz zaten. Ona göre hedef belirliyorum. Harika. Kendimi zorlamıyorum yani illa 10 bin dolar çıkaracağım diye. Zaten Kesinlikle, çıkıyor. kesinlikle. Yani biz bir hedef koyacağız ve hedefi aldığımızda tamam demeyi öğreneceğiz. Evet. Dördüncü bir soru var. Kasayı hangi aşamada yükseltmeye karar verdi? Yükseltirken nasıl bir strateji izledi? Şöyle hocam ben kasamı kademeli olarak yükselttim. Onu da şöyle psikolojik olarak hazırlamam gerekiyordu. Atıyorum 100 dolarla başladıysam daha sonra 150 dolara çıkartıyorum. Orada eksi yazarsa bana ben bundan nasıl etkileneceğim psikolojik olarak? Önce onu bir göz alışması lazım, bir senin alışman lazım. Daha sonra öyle öyle yükseliyor. O şekilde devam ediyorum. Evet, Daha önce evet. aylık yapıyordum. Şimdi o şekilde devam ediyorum. Yani birden bir 10 bin 20 bin dolara çıkartmak pek Yok mümkün yok. değil. Önce kendinizi tanımanız lazım. Bunu defalarca söylüyorum. Onu başaranlar da zaten sonuçta bu görselleri Aynen. bizimle paylaşıyor. Şimdi bugün itibariyle sen zaten grubumuzun sessizleri arasındasın. Senin gibi çok başarılı bizim 7 arkadaşımız daha var. Onlar da birazcık böyle nazara inanan kişiler. Hocam işte Olabilir. biz göstermeyelim. Aslında yani nazara şöyle söyleyeyim, nazar varsa da bizim işimizi pek etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü burada bir matematiği var. Bu işin şey var. Yani nazar gelip de senin parmağına vurup zorla short girdirmiyor. Orada funding var. Ee, ya da ya da iş terse giderken nazar seni kilitleyip bırakamaz yani kol keseceksin. İkincisine bakacaksın. O yüzden tabii saygı duyuyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Yine grubumuzda Emre var biliyorsun. O paylaştığı için şu an paylaşabiliyorum. Grupta paylaştığı için. İşte en küçük tek işlemde 600 dolar. Yine tek işlemde 15 bin dolar gibi rakamlar alabiliyor. Ve bizim grubumuzda da bunlar dün itibariyle de 7'ye yükseldi. 7 kişi oldu. Bu da çok gurur verici. Bu da çok harika bir şey bizim için. Bir beşinci soru var. Başka bir işle uğraşıyor mu yoksa sadece scalp mı yapıyorsun? Yok şu an sadece Skype yapıyorum. Yani bu Ha, hani part time yapılacak bir iş değil. Odaklanmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor piyasayı, BTC'nin durumunu, haber kaynaklarını takip etmek gerekiyor. kesinlikle. Başka bir soru da bu işten para kazanırken çevrenin scalp'a bakış açısı ne oldu? Şöyle söyleyeyim benim eşim aslında çok destekçi. İnanılmaz hani hep söylüyor en başta da sen bu işi yaparsın vesaire. Çevremde de çalıştığıma inanmıyorlar yani herkeste olduğu gibi. Para kazandığıma inanmıyorlar. Paranı kaybedersin, edersin. Edersem de kendi paramı kaybedeceğim. Yani öyle cevap veriyorum. Yok Kimseden bir senin, şey senin bu istemiyorum. saatten sonra kaybetmen pek mümkün değil. Çünkü kurallara harfiyen uyan nadir öğrencilerdensin. Harika. Bir son bir soru var. Part-time olarak bu iş yapılabilir mi diye sorulmuş da buna ben kısacık bir cevabı ben vermek istiyorum. Sonra senden de dinlemek isterim. Öncelikle part-time olarak bu iş yapılamaz. Fakat benim bizim gruptan örnek gösterebileceğim kıymetli bir arkadaşımız var Hayati. Hayati o kadar azimli bir arkadaşımız ki yani 50'li yaşlarında ve sağlık çalışanı. Amacı emekli olduktan sonra bu işi yapabilmek ve aylardır da bu işin üzerinde çünkü sağlıkçılar biliyorsunuz çok ağır mesaileri var onların. Yani o mesainin içinden çıkıp gelip bu işe zaman ayırabiliyor olması bile benim için zaten çok büyük bir emektir. Fakat biliyorsun hep grupta da paylaşıyor. En son artık başardı o. Yani Evet. sermayesini her ay düzenli olarak belli bir yerlere çıkarabiliyor ve onun hedefi de emeklilik. Part time ben bu işten para kazanırım diyenler öncelikle yanılır ama zamanı olmayanların şöyle bir avantajı var. Eğitime katılabilir. Bu işi demleye demleye, hayati gibi adım adım
öğrendikten sonra kendine güveni gelir. Birazcık sermayesini toparlar ve zamanı da bulduğu zaman zaten bir meslek haline bu işi getirmiş olur diye düşünüyorum. Part-time olarak senin düşüncen ne? Part-time yapılmaz hocam. Yani tamamen konsantre olmak gerekiyor. İşte şurada bu işi halledeyim, burada da scalp yapayım olmuyor. O anlık zaten alıyorsun onu birkaç dakika içerisinde. Kaçıp gidiyor yani o yüzden yapılmaz. Yapılmaz. Özlem çok teşekkür ederiz. Yani yayına katıldın, bizi bilgilendirdin. Aracın tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bu arada verdiğiniz ödevleri de çıkarttım ben. Bunlara da Oo. başladım. Tabii burada çarpı koyuyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Özlem harikasın var ya, yani gerçekten Ödevime de hala öğrenciyim. Hala öğreniyorum. Hala çok büyük paralar kazanma gibi bir iddiam yok. Bana yeterli geliyor. Bazen aylık 100 dolar da kazansam alırım cebime koyarım. Bu bana yeterli gelir. O yüzden çok uçmamak kaydıyla bu işi gerçekten sizin anlatımınıza uyarak yaparsanız finansal özgürlüğünüze kavuşursunuz. Öyle söyleyeyim. Ödevlerinizi de yapıyorum hocam. harikasın. Yani o ödevleri zaten bitirdiğinde kafanda hiçbir soru işareti kalmayacağını zaten kendinde görebiliyorsun. Evet. Gönülden başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.